Üçüncü Dünya Savaşı, yani diğer ismiyle Armagedon. Son yıllarda birçok kişi tarafından beklenen son büyük savaş. Son büyük savaş diyorum çünkü uzmanlar böyle bir savaş yaşanırsa nükleer silahların kullanılabileceğini ve büyük bir insan kıyımının olacağını, savaş sonrası dönemde ise teknolojinin büyük bir bölümünün kaybedileceğini öngörüyor. Ancak son dönemde ortaya çıkan veriler, Üçüncü Dünya Savaşı'nın asıl sebebinin ne Kudüs, ne gizli hazineler, ne de büyük devletlerin güç savaşından olacağını düşünüyor. Uzmanlara göre Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa bunun en büyük sebebi su olabilir. Nasıl mı? Tüm detaylar videomuzda. Su, hayatımızdaki en temel maddelerin başında geliyor. Yaşamın temel kaynağı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Belki bugüne kadar su yüzünden savaş çıkmamış olsa da, uzmanlara göre iklimsel değişiklikler her geçen gün artıyor ve dünyanın dengesi bozuluyor. Hal böyle olunca da güney kaynaklı sıcakların artması ve küresel ısınmaya sebep olması neticesinde su kıtlığı yaşanabilir hale geliyor. Gerçi bu küreselcilerin dayattığı küresel ısınma konusu da bağımsız bilim insanları tarafından yeniden araştırılmalı, o da işin ayrı kısmı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun %71'i su sorunu ile karşı karşıya kalacak. Şu anda dünyada hali hazırda kıtalar arası nüfus ve su yoğunluğu karşılaştırıldığında bir su dengesizliği var. Örneğin dünya nüfusunun %60'dan fazlası Asya kıtasında ve kullanılabilir su miktarı Asya'da %36. Dünya nüfusunun %8'i ise Güney Amerika'da ve kullanılabilir su miktarı %26. Yani nüfus yoğunluğu ile bölgenin bulundurduğu su yoğunluğu arasında dengesizlik var. İşte bu yüzden bir su savaşı çıkmasının muhtemel olduğu söyleniyor. İddiaya göre su kıtlığı yaşanmaya başladığında nüfusu az olan ama suyu çok olan bölgeler suyu paylaşmak istemeyecek. Diğer bölgelerse bu suyun fazla olduğunu gerekçe göstererek savaş çıkarabilecek. UNESCO bir rapor yayınlamıştı. O raporda deyim yerindeyse Türkiye'nin başı belada demişti. Çünkü kullanılabilir deniz suyu olmayan, saf, içilmeye uygun su çoğunluğu Türkiye'de bulunuyor. Bu nedenle komşuları Ermenistan, Irak, Suriye, İran gibi ülkeler ile arasında ciddi çatışmalar çıkabilir diyordu rapor. Bunun için de en büyük tehdidin Türkiye adına Fırat ve Dicle üzerinden olacağını düşünüyorlardı. Şeria Nehri içinse İsrail her zamanki saldırganlığı ile Ürdün, Lübnan ve Filistin'e karşı savaş açabilirdi. Aral Gölü etrafındaysa hemen hepsi Türk yurdu olan Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi ülkeler birbirine girebilirdi. Güney Asya'da ise Vular Barajı sebebiyle Hindistan ve Pakistan, Farraka Barajı içinse Hindistan ile Bangladeş savaşın eşiğine geçebilirdi. Daha ileride ise Mekong Irmağı var ki Çin şimdiden etrafında yoğun çalışmalar yapıyor. Ancak olası bir su kıtlığı sürecinde bölgede Laos, Myanmar, Kamboçya, Tayland ve Vietnam bu sudan faydalanmak isteyecek ve asıl savaş bu bölgede başlayacak. Amerika'nın başı ise Colorado Irmağı sebebiyle Meksika ile derde girebilir. Diğer tarafta yani Güney Amerika'da ise Uruguay, Arjantin, Brezilya, Paraguay, La Plata gibi şehirler de
Amerika'nın su savaşı içinde olacağı ülkeler olarak sınırlanmış. Chatham House isminde bir düşünce kuruluşu vardır. Bu düşünce kuruluşunda masonik bir yapılanma yer alır ve her yıl dünyanın gelecek yüzyılı hakkında fikirler yürütülür ve yeni planlar yapılır. Kendilerine dünyayı dizayn edenler diyorlar. Ama dışarıdan bakıldığında onlar pek müstakbel fikir adamları. İşte o fikir adamlarından biri olan eski İngiltere Savunma Bakanı John Wright, 2023 sonrasında dünyanın artık su savaşlarına başlayacağını ve ilk olarak İsrail, Ürdün, Filistin hattında yaşanacağını iddia ediyor. Sadece iddia ediyor denmez aslında. 14 sayfalık da rapor hazırlamıştı. Hatırlarsanız 2014 yılında Suriye yönetimi Amerika'nın muhalif güçler ile birlikte Halep'te bulunan su istasyonlarını bombaladığını ve Suriye'yi su kıtlığına ittiğini iddia etmişti. Yani su üzerinden sessiz sedasız bir proje yürüyor aslında. Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir Kırım üzerinden bir soğuk savaş sürüyor. Ukrayna, Kırım'ın kendisine ait olduğunu, Rusya ise Kırım'ın Rus toprağı olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Rusya Kırım'ın kendi rızasıyla Rusya'ya katıldığını açıklamıştı. Hemen arkasından ne mi oldu? Ukrayna, Amerika'dan gelen 4 diplomatla bir dizi görüşme yaptı ve ardından Kırım'a giden su kaynaklarını kesti. Yani su üzerinden savaş başlamıştı. Aslına bakarsanız bize de uzun süredir su üzerinden nizam vermeye çalışıyor bu küresel baronlar. Hatırlarsanız 1998 yılında Türkiye Fırat Nehri üzerine baraj inşa etmeye çalıştı. Hemen arkasından şımarık Suriye yönetimi arkasına Amerika'yı alarak Türkiye su kaynaklarına haksız müdahalede bulunuyor diyerek Türkiye ile gerilim yaşanmasına sebep oldu. Yetmedi, PKK'ya kamplar kurdu, yataklık yaptı. Bugün ise dün emir aldığı Amerikalılar canını okuyor Suriye yönetiminin, ayrı mesele. Yani su savaşları aslında çoktan başladı. Şu anda soğuk savaş halinde sürüyor. Yakın gelecekte ise reel bir şekilde şiddetli savaşlara dönmesi an meselesi. O nedenle bilinçli tüketici olup şimdiden israftan kaçınmalı ve suyumuzu tedbirli kullanmalıyız.